Şimdi bana sorsanız batıl inancım yok derim. Ama günlük hayatta yaptığım bazı ritüellerin batıl olduğunu fark ettim. Mesela çizgilere basmadan yürürüm. Ya da uğurlu bir gömleğim olabilir. Maç esnasında takım gol atsın diye mesela kalkıp tuvalete giderim. Böyle bir saçma bir batılım olduğunu fark ettim. Şimdi peki batıl nedir? Ki şu an böyle manifestler vesaireler 777'ler havalarda uçuşuyor. Ne düşünüyorsun? Bilinçaltına işler niyetiyle yapılıyorsa öyle mantıklı olabilir. Denedik, olmadı. Demek ki gerçek değilmiş. Bir ara yaptım. Hiçbir şey değişmedi ki hayatımda yani. Yani ne bekliyorduk ki 777 yaparken mesela hayattan? Enerji. Enerjinin batıl inançlarla hiçbir alakası yok ama. Biri nazar boncuğuna bir enerji yüklüyor, diğeri de 777'ye. Farkı ne? İşte farkı, tek benzer noktası inanç olması farkı. Bence şimdi gayet... nazar boncuğu batıl inanç mı? Evet, değil mi? Doğru, batıl inanç. Ama 777 bir enerji, bir frekans. 777 aldım, tuttum, kabul ettim, geri verdim, yolladım, evrene yolladım, evrenden mesaj geldi, ben onu geri gönderdim. Şimdi olumlama güzel bir şey. Tabii ki de olumlu düşünelim, o pozitif tarafından bakalım, hayatın içerisindeki güzel tarafları da görelim ama polyana değiliz. Kişinin şanslı olup olmaması durumuna inanıyorum açıkçası. Bireysel olarak kendini motive edip rahatlatabilir. Kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebilir aslında demek istedim. Ona inanırsak gerçek olur ve bize illaki bir faydası olur diye düşünüyorum. Yaptıkları ritüeller 777 aldım kabul ettim bir batıl inançtır. Çünkü herhangi bir inanç kültü içerisinde temeli yoktur. Ancak yaptığı şey bir üst güce, evrene sığınarak, evrenden talep ederek yapmak istediği şeyin kendisine ulaşmasını temenni etmektir. Bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce, 100 yıl önce, 1000 yıl önce beddua ederken başını açan kadınla ilahi gazaptaki gücü üzerine çekip yönlendirmeye çalışan kadınla bugün talep ettiği işe kavuşmak için manifesto yapan kişi aynı kişi. Aynı toplumun ürünü ve elinden gelecek başka bir şey olmadığı için bu noktaya sevk ediyor kendisi. Batıl inanç gerçekte var olmayan, anlamsız gibi görünen ama insanlara psikolojik olarak da iyi geldiği düşünülen ve nesilden nesile de aktarılan irrasyonel yani gerçek dışı uygulamalara genel olarak verilen isimler. Batıl kelimesi Arapça butlan kelimesinden geliyor ve butlan kelimesi de boş, asılsız, boş bilgi anlamına geliyor. Buradan hareketle de aslında şunu söyleyebiliriz. Doğal bir nedeni olan olayları doğaüstü ve bilimsel temeli olmayan neden veya nedensel sonuçlarla açıklama eğilimi. İslam toplumu için batıl olan şey şamanik bir toplumun hakikati aslında baktığımız zaman. Parantezinde bir hoca efendi kisvesiyle konuşuyor gibi görünebilirim. Ama inanmayan biri için batıl inanç diye bir şey yoktur. Ya da her şey doğaüstü olan bütün temayüller batıl inançtır. Bir dine inananlar için inandığı dinin dışındaki bütün doğaüstü temayüller batıl inançtır. Senin hiç batıl inancın olmadı mı? Genelde böyle büyük maçlar oldu mu izlememeyi tercih ediyorum. Bir yararını gördün mü peki izlememenin? Genelde kazanıyoruz. Hangi takımsın? Galatasaray. Belki Galatasaray diye kazanıyoruz. Fil var mı evde? Aslında. Evet, fil. Hani ne alaka diyorum anne, fil ne alaka yani? Kılıç bitkisi var mı? Hayır, ondan yok. Vardı, birisi bana dedi ki bu dedi evde uğursuzluk getiriyor, kavga getiriyor falan dedi. Bir bitki bunu neden yapsın? Şeyin merdiven altından geçmem, üstüme düşer bir şey olur diye. Mesela bir türbeye şul bağlamak, bez bağlamak. Bu doğru bir şey değil. Yani pembe renk bana mesela uğur getirir. Onu genelde severim, yanımda taşırım. İnanmam ama gerçekten de olur. Peki böyle bir tahtaya vurma vesaire. Evet, onu ben de yapıyorum aslında hani böyle maşallah. Yani başına mı vuruyorsun? Niye bu? Bazen başıma. O sert olduğu için bazen. Ya da işte tahtaya vuruyorsun. Neden? Ağacın koruyuculuğuna güveniyorsun. Bu da mesela eski zamanlarda inandıkları tanrıların ruhlarının ağaç kavuğunda yaşadıklarını düşündükleri için ağaç kavuğuna bir ses yaparak tanrıdan kendisini korumasını temenni etmesi anlamına geliyor örneğin. Ölünün üzerinde bıçak var. Ekmek bıçağı duruyor. Ne kadar hortlak inancı varsa, cadı vampir inancı varsa hepsinin temelinde ölüyü yalnız bırakmışlar. Kötü ruhları da geçirmiş. O yüzden hortlamış, mezarından çıkmış. Üzerinden kedi atlamış. O yüzden işte bedeni lanetlenmiş. Bu şekilde inançlar görüyoruz, anlatılar görüyoruz. O yüzden diyor ki ya benim babam hortlamasın. Çok doğal bir istek. Niye benim babam hortlasın? Çok güzel. Çok güzel somut örnek. Benim babam hortlamasın. Benim babam hortlamasın.
Çok masum şeyler aslında bunlar. Aslında tarihe bakıldığında batıl inancı olanlar veya olmayanlar diye net bir ayrımdan söz edemiyoruz. Her dönem insanın az veya çok bir batıl inancı olmuş. Peki günümüze kadar sürdürmeyi nasıl başarmışlar? Tarihsel evrimine baktığımız zaman ilk antik dönemden başlarsak ilk insanlar doğadaki var olan sesleri, durumları herhangi bir nedene bağlayamadıkları için kendilerince çevrelerindeki nesnelerle ya da işte doğa nesneleriyle, ayla, güneşle tanrısal ilişkiler kurarak bunlara bir kıymet atfediyor aslında kendi çapında diyebiliriz. Antik dönemde bu şekilde batıl inançlar aslında başlıyor. Yani yıldızların varlığını gördüğü zamanlarda bir uğur getirdiği düşünülebilir. Biz böyle bir anlam yükleyip buna inanmak istediğimiz için zaten buraya doğru kaymalar oluyor. Anadolu coğrafyası Türkiye üzerinden değerlendirirsek bir fantastik batıl inanç cenneti. Nerelerden faydalanmıştır diyebilirsek başta ağırlıklı olarak Şaman Orta Asya kültürünü. Orta Asya şamanik kültürünün de üzerinde Hint, Tibet, Soğut kültürünün, Çin kültürünün etkileri var. Anadolu'ya gelirken bir İran maceramız var bizim Selçuklularla. İran'daki inanç kültlerinin, daha sonrasında geldiğimizde bulduğumuz kültler var. Orta Çağ'da dinin de gelmesiyle birlikte batıl inanç tamamen yasaklanan, kınanan, korkulan bir olay haline gelmeye başlıyor ve zaten cadılık, şeytan, büyücülük gibi kavramlar da bu Orta Çağ döneminde ortaya çıkıyor. Yine batıl inançlara bir etkisi oluyor diyebiliriz. Batıl inançları da dini empoze edebiliyor insanlar. Ya da İslami ritüellerle birleştiriyorlar. Mesela Karadeniz bölgesinde 13 Ocak, Kocakarı takviminin yılbaşıdır. 13 Ocak sabah gün doğarken abdest alıp sabah namazını kılarlar. Sonra besmele ile evin kapısına su dökerek evi kutsarlar. Kalandarlamak denir. Kalandaris, kullandaris, hırda dişi buzak, ocakta erkek kuşak. Ver Allah'ım, ver de olsun bucak. Bereket ritüeli. O kadar güzel ve tatlı tatlı. O hacı nineler kalkıyorlar sabahın köründe. Allah bilir hani pagan olmadan kalma bir ritüeli gerçekleştiriyorlar. Çok ilginç. Buradaki en önemli nokta gerçekten insanların geleceğe dair belirsizliklerine dair koruma altına almak aslında kendilerini. Ya da çaresiz hissettiklerinde, ya da stres hissettiklerinde, ya da kendilerini güvende hissetmek istediklerinde buna başvururlar. Aslında bir şey söyleyeyim, Türkiye zaten şu an için çok mutsuz. Artık bir şeylerden, taştan, ottan, böcekten bulmaya çalışıyor mutluluğu, huzuru, parayı mesela. Hayal kurmuyorum artık. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yaparım falan diye. Günü geçiriyorum. Günü kurtardığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Ki artan zamlar, yani bir şey almak istediğinde alamamanın stresi falan derken o yüzden salıyorum. Dünyanın kuruluşundan belki siyaset varmış. Demek ki insanların cahil kalması bir takım diğer insanların işine gelmiş. Belirsizlik, gelecek kaygı yaratır. Yarın ne olacağını bilmiyoruz, birkaç dakika sonrasını bilemiyoruz ama hep de bu merakın içindeyizdir. Ne yaparız? Sabah kalkarız, günlük burç yorumlarına bakarız. Bugün beni ne bekliyor? Oradan bir çıkarım yapmaya çalışırız. Ya da diğer taraftan fal baktırırız, kahve falları. Kahve fallarına gidersin, falcı böyle 10 tane şey sayar. Heyecanlı, bunu yaşamışsın, bunu yaşayacaksın diye konuşur. 3-4 tanesi gerçekten tutar da. Ama geri kalan tutmayan 6-7'yi aklımızdan çıkar, unutur gideriz. Çok da güzel fal baktı deriz. Aslında inanmak istediğimize yöneliriz. Bunlar yüzyıllardır getirdiğimiz kültürel miraslar ya da fark etmeden yaptığımız ritüeller olabilir. Peki ya bunları abartırsak ne olur? Batıl inançları ben obsesif duruma gelmediği sürece insanı rahatlatan şeyler olduğunu düşünüyorum. Sayısını kadar çalmadığı zaman kapıyı açmıyor. Ölüyorum ben dışarıda, biri kovalıyor beni. Senin obsesyonunu mu bekleyeceğim? Her insan aslında %10 takıntı adayıdır. Ve batıl inançları zaten vardır. Şimdi burada önemli olan ayrım şurası. Batıl inançlarımız bizim günlük işlevselliğimizde bozulmalara yol açıyorsa obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntı rahatsızlığı vardır. Takıntı rahatsızlıklarına kayma ihtimali çok daha yüksektir çoğu batıl inanca bağlı olan insanlar. Ya da işte doktor diyor ki öleceksin, ameliyat ol. O da diyor ki benim yıldız haritamda ameliyat görünmüyor. Nasıl yani? Yıldız haritan mı modern tıp mı? Bunu savaştıramazsın. Bu arada benim de odamda dışında kaktüs var. Negatif enerji dışarıya çıksın mantığıyla. Şimdi ama o kaktüsü odanın içerisine koyduğum zamanlarda eyvah odanın içerisine girmiş çok da kötü olacak diye bir inanca kapılsaydım benim de tedaviye gidiyor olmam gerekirdi.
Evet, bayağı bir gördüğüm gibi batıl inancınız var. Fazla olur. Peki öngörünüz ne? Atıyorum 2050'de, 2100'de bunlar daha mı azalır, daha mı fazlalaşır? Bence devam edecek. Bilimsel bilgiyle beraber modern toplumlarda bunların görülmeyeceği bekleniyordu, öngörülüyordu zaten. Çünkü bir neden-sonuç ilişkisi yok bilimsel anlamda. Hala kullanıyoruz çünkü kişisel anlamda bir motivasyon sağlıyor. Bir toplumsal anlamda bir birliktelik, bir dayanışma, bir aidiyet sağlıyor olabilir. Hep ona bir ihtiyaç olacak yani. Onu arayan insanlar olacak diye düşünüyorum. Yani o an uzaya çıksak da uzay gemisine bir nazar boncuğu koyacak mı? Kayacağız. Olabilir, evet. Hayatta her zaman pozitif durumlar, negatif durumlar yok. Sıkıntılı olduğumuz anlar da olabilir. Yani her yeni doğan gün güzelliklerle de beraber geleceğine dair bir inanca sahip olursak bunun içerisine olumlama da diyebilirsiniz. Kötü de gelmez olumlu düşünüyor olmak. Yarınlara dair de buna dair bir mesaj belki o günü iyi geçirmek için bir sebep olabilir. 7 dedik o zaman. Öyle, aynen öyle. 7 ile. İslam çerçevesinden konuştum ben bugün baştan sona. İsra suresinde şöyle bir ayet var. De ki hak geldi, batıl yok oldu, zail oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Tarih boyunca hayatımızdaki rutinler sapmaya başladıkça bunu belli başlı nedenlere bağlamaya çalışmışız. Spinoza'nın da dediği gibi insanlar karşı karşıya kaldıkları her şeyi bilinen kurallara göre yönetebilselerdi veya şans her zaman onlardan yana olsaydı batıl inançlara yönelmezlerdi. Yani hayatımızı bir toteme bağlayıp karartmak da tatlı tatlı dozunda yaşamak da bizim elimizde. Çok da şey etmeyin. Ben de çocukken kara kedi gördüğümde 3 kere saçını çekme vardı mesela. Onu yapardım ve bir müddet de aslında buna devam ettim. Telli Baba'ya gittim birkaç hafta önce. Tel aldım orada. Hala düzgün bir kısmet çıkmadı. Çocuğun korduğu göbek bağına gittik, İstanbul Erkek Lisesi'ne gömdük. Tabii ya bayağı kalktık Beylikdüzü'ne gittik ha ya Cağaloğlu'na. Yani emek verdik biz bunun için, bayağı mesai ayırdık. Ha bana sonra yapmazdım, eşim dedi, dedim ne kaybederim? Yani ne olacak ya?